Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda taşlıkla güzel bir lezzet hazırlayacağım. Tarif için 500 gram taşlık kullandım. Yıkadığım taşlığı çok küçük olmayacak şekilde doğruyorum. Hazırladığım bu lezzet diğer tariflerim gibi her bütçeye uyan pratik bir tarif. Malum et fiyatları pahalı. Ete alternatif olacağını düşündüğüm aşamalarıyla, hazırlık aşamalarıyla da sizlere hemen hemen et kıvamında yiyebileceğiniz bir taşlık tarifi sunacağım. Tüm taşlığı doğradım, tekrar yıkadım, tava içerisine alıyorum. Üzerine süt ilavesi yapıyorum. Yanlış görmediniz, sütte pişireceğim. Evet, taşlığı. 3 su bardağı süt ekledim. Malum süt de pahalı ama yapacak bir şey yok. 3 su bardağı sütü ekledim. 400 sarımsak ilave ediyorum. Süt ve sarımsak aromasıyla pişecek taşlık. Taşlığın kendine özgü elastik bir yapısı var. Süt o elastik yapısını kaybettirip tam bir et kıvamı veriyor taşlığa. Sarımsakları doğruyorum. Hem kokusu gidiyor hem lezzeti daha güzel, yumuşacık oluyor. Söylediğim gibi zaten çok da et alamıyoruz. Hemen hemen hiç et alamıyoruz. Bu şekilde et kıvamında bir lezzet yiyebilirsiniz. Ocağa aldım. Altı kısık bir şekilde önce kaynatacağım. Kaynadıktan sonra altını kıstım. Altı kısık bir şekilde 2 saat pişirdim. 2 saat sonunda iyice içindeki süt kayboldu. Et iyice pişti. Gördüğünüz gibi sadece tortusu kaldı, yanık değil. Sütün tortusu az sonra yağını ekleyince kaybolacak. Tavanın içerisindeki tortu. İyice pişen etin içerisine yarım kahve fincanı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Bu aşamadan sonra içerisine birkaç malzeme ekleyip ocaktan alacağım. Zaten lokum gibi oldu. İçerisine 1 çay kaşığı kaya tuzu ekledim. Pişirirken ilave etmemiştim. 1 çay kaşığı kaya tuzu ekledikten sonra biraz çeviriyorum. Eti kurutmayacağım. Çok iyi pişti. Sütle pişmesi hem kokusunu kaybediyor hem güzel bir kıvam veriyor, yumuşak, daha yumuşak oluyor. Az önce de söyledim, elastik bir yapısı var. Yediğiniz zaman ağzınızın içerisinde biraz elastik bir yapısından dolayı yumuşak, çok da yumuşak olmuyor taşlık. İşte o sertliği kaybediyor süt. İçerisine dondurucudan çıkarttığım bir tane doğranmış kapya biber ekledim. Karıştırdıktan sonra yine dondurucudan çıkarttığım yaklaşık 4 tane yeşil biberi, doğranmış yeşil biberi ilave ettim. Biraz biberlerle soteleyeceğim. Baharatını ekleyeceğim ve ocaktan alacağım hazırladığım eti. Sizler de görüyorsunuz, orada nasıl gözüküyorsa aynen birebir lezzeti de o şekil diyebilirim. Gayet et kıvamında gözüküyor. Ben öyle görüyorum. Bilmem siz nasıl görüyorsunuz. Et kıvamında, lezzeti de aynen, samimiyetle söylüyorum, et kıvamında oldu. Kapya biber ve yeşil biberle biraz soteledim. Üzerine 1 çay kaşığı kimyon, çay kaşığının ucuyla karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ekledim ve karıştırıyorum. Tüm lezzetleri karıştırdım. Üzerine altını kapatmadan önce 1 çay kaşığı kekik ilave edip ocağın altını kapatıyorum. Çok fazla kekik diğer malzemelerle çok fazla da ısıyı görürse acı bir lezzet bırakır. Ben en son ekliyorum kekiği ve altını kapatıp servise alıyorum. Ekmek arası yapacağım.
Yanında ayran şahane oldu. Herkes pratik bir şekilde ekonomik fiyatla alabileceği taşlı güzel bir lezzetle yiyebilir bu tarifle. Hazırladığım taşlığın yağına ekmeği bastırıyorum ve tüm taşlığı ekmek arası yapıp yanında ayranla servis ettim. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı, nacizane bu tarifi sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan bakabilirsiniz tarifin malzemelerine. Kıvamı, lezzeti yerinde bir taşlık tarifi arıyorsanız, hele de tam anlamıyla bir et kıvamında olsun istiyorsanız, işte aradığınız tarif bu tarif. Bir videonun daha sonuna geldim. Başka bir lezzette görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.